gençlerin öldüğü bir yer olarak anılıyor şu anda. Kötü haberleri duymuşsunuzdur. El yapımı içkilerden kesinlikle uzak durmalısınız buraya geliyorsanız. En sonki olaylardan sonra burası kapandı. Gece hayatını göstermek istiyorum. Yeni videodan selamlar. Şimdi karşıya geçerken ezileceğim. Yeni bir yere gidiyorum arkadaşlar. Şu an hostelden çıktım. Luang Prabang'dayım. Van Vien'e doğru yola çıktık arkadaşlarla. Buradan Van Vien'e trenle gideceğim. Tren hem daha ucuz oluyor hem de daha rahat ve konforlu ve 1,5 saatte ulaşmış oluyorsunuz. Normalde yolda gitmek istesem 5 saat. Yani otobüste 5 saat ve yollar çok kötü gerçekten. 150'ye götürürüm demişti dün ama 125'e halletmeye çalışacağız bakalım. Ne oldu? I think you can add the minivan. How many people? บ่ไก่ตัว Cái ô tư đó. ตายคน Okay, 5 people 200. 19 นาที No, 150. 150, yeah. Yeah. They say 150. It's far. It's 8 kilometers, brother. But- Not far. 15 kilometer. Actually 8. 8, yeah, it's 8. 8. Train Not station. 15, 8. I need for you time. You Okay. can look. 15 kilometer. Abi çok istiyorsun ya. Almost 8. Yeah, 8. Almost 8. Yeah. Yes, Now- Almost. 15. 15. Sure. Okay, show me. 30, 30, 30, Yeah, 30. it's 150. One person. 200 total. Okay. No, 150 total. 150, brother. Come, It's brother. 150. Give me your hand. Hadi give me your hand. 150, 150. brother. It's okay. listen. I charge We are gasoline. traveler, we are not I tourists. charge Look, gasoline look. expensive. Look at. Poor. We are not rich. We are not rich. Yeah. Oh. Actually I am In 1 week I will be like that. We are poor 200 guys. total. Okay. 150. Cheap. Adamla bayağı konuştuktan sonra indirim sadece 180 yaptırabildik. Herkes 200 falan dedi, bu 80 180 dedi bize. Tamam, binelim. Hop. Ay bindik. Bunlar da ne kadar küçük ya. Başımı çarptım ilk defa. Şimdi biniyoruz. Tren istasyonuna doğru gidiş yapacağım. Bu istasyonu da Çinliler yapmış herhalde. Çünkü kendi işlerine benzemiyor. Çin mimarisi gibi duruyor. Güzel, bayağı büyük bir istasyon. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel duruyor. Şimdi saatimiz geldi. 7'de kapı açılışı dediler. Abi şu sıraya bakın, uçağa mı biniyoruz ya? Niye hep böyle? Yani genelde Çinliler var çünkü bu tren Çin'e gidiyormuş. Bir de 10 dakika gecikme oldu trenimizde nedense. QR kodu okutacağım herhalde şu an. Şöyle bir bilete sahip oluyorsunuz internetten alınca. Yaklaşık 10 euroya aldım ben. Normalde 8 yazıyordu ama vergilerle falan 10 oldu. See you. Bye bye. Necessary. Görüşürüz, görüşürüz. Adios, adios amigo. Vay be, benim canım arkadaşım gitti ya, beni çok güldürüyordu. Çok eğleniyorduk onunla. Niye bu kadar kalabalık abi? Abi şu sese bakın ya. Kaldık burada, gidemiyoruz. Abi savaştan çıktım ya. Şu yolu gelene kadar
Yerime oturana kadar bayılacaktım ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İnanılmaz yani. Bir saat sonra ineceğiz büyük ihtimal. Zara çok güzel ama. 2 saat sonunda ulaştık. Burası o kadar karışık ki. Bulduğumuz ilk otobüse kendimizi attık. Şurada tuk-tuklar var, otobüs var. Otobüsler 30.000 ama tuk-tukları öğrenemedim. Kafaları o kadar karışık ki yani cevap vermiyorlar. Sadece yönlendiriyorlar. 30.000'e bindik de bilmiyorum ne kadar alacaklar. Şimdi gideceğiz birazdan. Hostele kadar bıraktı vallahi ya. Helal olsun. Kalacağım yere geldim. Böyle bir yer, Pan Hostel. Umarım güzeldir odaları falan. I have reservation. Reservation? Yeah. Seren Yıldırım. This one? Yes. Burada Tami le va. kişi başı 3 dolara kalabiliyorsunuz. Gayet uygun ve güzel. Hostele geldim arkadaşlar. Eşyalarımı bıraktım ama size odayı gösteremedim çünkü birileri uzanıyordu. Şimdi ayıp olur gösterirsem. Güzel bir yer, kalınabilir. Şöyle oturma yerleri var yukarıda da. Wang Bien'den günaydın arkadaşlar. Güzel bir uyku çektim sonunda. Dün çok bir şey çekemedim. Geldik yemek yedik arkadaşlarla, oyun oynadık falan. Şimdi biraz etrafı gezeceğim. Ya, etrafı gezmeyeceğim aslında. Kahvaltı edeceğim. Ve işin garip yanı burada balonlar uçuyor. Bizde Kapadokya'da olan büyük balonlar gibi burada da var. Ve şurada da satış yapıyorlar zaten. Şurada. Kaldığım yerin de ismini böyle vermiş olayım. Pan's Place Guest House. Arka tarafı da böyle görünüyor. Gelmek isterseniz eğer böyle aktiviteleri var. Bunların hepsi zaten para, biliyorsunuz ki ucuz da değil. Özellikle burada zipline meşhur. Ve sıcak hava balonu meşhur. Şu şekilde paramotor da yapıyorlar. Bunların da fiyatı 3500 falanmış ya. Şöyle fiyatları da göstereyim size. Böyle bir yere oturayım dedim. Fiyatlar çok uygun ya. Burası çok uygun ya. Çok sevdim fiyatları. Sandviçler 30, 20 değişiyor. Şimdi ben bundan söyleyeceğim, yoğurt müsli 60.000. Yani o da 90 TL falan yapıyor. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi kötü haberleri duymuşsunuzdur Laos hakkındaki. Alkollerden, metanolden hayatını kaybeden insanlar oldu. Özellikle gençler. O olayların yaşandığı yerdeyim, Van Vien'deyim. Burada genelde gece hayatı böyle gençler için bayağı hızlı geçiyor. O yüzden burada her türlü her şey satılıyor. Özellikle barlarda falan uyuşturucu bile bulabiliyorsunuz. Ben bir barda fiyatları gördüm, yani bildiğiniz şey yapmışlar, liste yapmışlar. Onu da şuraya ekliyorum. Onun fotoğrafını çektim. Bilinçsizce kullanmak gerçekten çok kötü. Özellikle o Nana Hostel diye bir yer var burada. Orası şu an kapandı bu olaylar yüzünden. Zaten o da ileride bir yerdeymiş. Bu haberi burada herkes biliyor. O yüzden şu an daha dikkatli davranıyorlar. Ama yine böyle bilmediği şeyi kullanan insanlar hala devam ediyor. Ben gördüm. Bize bir şey ikram ettiklerini asla içmiyoruz. El yapımı içkilerden kesinlikle uzak durmalısınız buraya geliyorsanız. Size burada gece hayatını göstermek istiyorum. Mekanlar burada başlıyor. Çok fazla görüntü gösteremeyeceğim seslerden dolayı. Telife düşüyor. Burada da bir mekan var. Burası da çok sesli. Genelde gençler de yemek yiyor. Ve 7-Eleven'da takılıyorlar. Önünde böyle bayağı bir duruyorlar, takılıyorlar.
Burada bayağı sıra var. Yer yok yani, o kadar dolu. Vallahi burada 1'e 2'ye kadar takılıyorlar. Yine sabaha kadar değil de, çünkü mekanlar erken kapatıyor burada biraz. Nedir bu metanol? Etanol gibi alkol içeren bir içecektir. Ama içmek için uygun değildir ve toksiktir insan için. O yüzden kullanılmaması gerekiyor aslında. Etanolün kullanım alanı kimyasal madde üretiminde, yakıt kullanımında falan oluyor. Ama sana için neden böyle şeyleri de içinde barındırırsın ki yani? Bu insanların öleceğini biliyorsun bile bile. Bu maddeyi kullanmak sırf biraz daha kâr edeceğim diye. Gerçekten çok üzücü ya. Dün gittiğimde bir çocuk resmen görmüyordu yani. O kadar derecede bir şeyler tüketmiş. Şimdi bugün biraz daha sakin. Size göstermek istiyorum orayı. Burası diğer yer. Of. Ezilecektim. Şimdi girelim. Belki birçok yerde vardır ama ben burada gördüm yani. Bu çocuğun elinde tuttuğu balonun içinde nikros oksit denilen bir gaz var ve gülme gazı diye biliniyor. Bu balondaki gazı ağız yoluyla içlerine alıyorlar ve böylece gülme etkisi yaratıyor. Yasal olmasa bile Tayland'da ve Laos'ta mekanlarda satıyorlar bunu. Siz olun, denemeyin bence. Burası aslında çok güzel bir hostel olan, çoğu gençlerin tercih ettiği güzel bir yerde aslında. Havuzu falan var. Bayağı da güzel duruyormuş. Sırt çantalıların geldiği bir yerdi. En sonki olaylardan sonra burası kapandı. Maalesef içkiden gençlerin öldüğü bir yer olarak anılıyor şu anda. Gördüğünüz gibi kilitlenmiş ve kapanmış. 6 kişi öldü burada. Ve böyle bir açıklama yazmışlar. Problemler çözüldükten sonra tekrar açılacağız gibi bir şeyler yazmışlar. Ama 6 kişinin ölümünü nasıl çözebilirsin ki? Yani gerçekten üzücü. Böyle bir şeyin burada yaşanması ve üstüne üstlük hala bir şeyler satmaya çalışıyorlar el altından, görüyoruz çünkü. Üzücü ya gerçekten. Yani şöyle göstereyim hostelde. Böyle bir yermiş aslında. Bayağı da büyük bir yermiş. Ama şu an bu hostel kötü anılıyor. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı ama maalesef. Şöyle binayı da göstereyim. Spor salonu bile varmış içinde.